Mutfakta Hayat'tan kanalımıza, mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün dana yüreğini et gibi, lokum gibi yapıyoruz. Yanında nefis bir bulgur pilavıyla hem göze hem damağa hitap eden bir sunum da var içinde. Ne var ne yok, nasıl yumuşacık pamuk gibi oldu hepsini anlatıyorum. Malzemelerimiz 3 kiloya yakın dana yürek, beyaz sirke, su, tuz, isteğe bağlı sarımsak, bir tane defne yaprağı olabilir arkadaşlar. Buyurun tarifimize geçelim. Dana yüreğimizi pamuk gibi güzelce pişirebilmek için lezzetli. Öncelikle şöyle ön hazırlık olarak tenceremize suyu alıyorum. Hemen içerisine beyaz sirke ilave ediyorum arkadaşlar. Bir bardak ilave ettim. İkinci bardağımı da ilave ediyorum. Hemen içerisine dana yüreklerimizi alıyorum. Burada dana yüreklerimiz tam 3 saat boyunca bekleyecek arkadaşlar. Evet. Şöyle güzelce aldım. Dediğim gibi 3 saat bekleteceğim arkadaşlar. Şöyle bir bardak daha ilave etmek istiyorum. Ve doğru buzdolabına götürüp kapağını kapatıp 3 saat boyunca buzdolabında bekletiyorum. Güzelce dana yürek yani kalp arkadaşlar sirkeli suda buzdolabında bekletmiştim. Görmüş olduğunuz gibi güzelce yıkadım. Beyaz sirkesinden de arındırdım. Hemen düdüklü tencereme alıyorum. Düdüklü tenceremi aldım. Doğru ocağın başına gidiyorum. Tenceremi ocağa aldım. Ocağımızın altını da harlı olarak yakıyorum. En yüksek ayarda. Öncelikle etimizin mühürlenip tamamen renginin değişmesini bekleyeceğim. Ayrıca hiç yağ kullanmayacağım arkadaşlar. Tamamen kendi yağında en son kavuracağım. Öncelikle renginin bir dönmesini bekliyorum. Hafif mühürlenir gibi oldu. Şöyle suyunu da bıraktı taban kısmına. Bir bardak da kendim şöyle su ilave ediyorum ve kendi bırakmış olduğu suyla beraber pişireceğim. Öncelikle bir kaynamasını bekliyorum. Şöyle güzelce fokur fokur kaynadı. Tamamen kendi suyunu da bıraktı arkadaşlar. Kesinlikle pişene kadar tuz atmıyoruz. Sertleşmesin diye suyunu bırakıp hemen şöyle düdüklü tenceremizin kapağını kapatıp tamamen pişmesini bekliyorum. Öncelikle bir düdüklü tenceremizin düdüğü öttükten sonra et bölümüne getireceğim. Daha sonra pişmeye bırakacağım. Evet, buharını atmaya başladı. Hemen şöyle et bölümüne getiriyorum. Tekrar buharını atmasını bekleyeceğim ve daha sonra ocağımızın altını kısıp dediğim gibi güzelce pişmeye bırakıyorum arkadaşlar. Evet, dana yüreğimiz pişti ve şöyle taban kısmında biraz suyu var. Yağ binmesini bekliyorum ve dana yüreğimizin püf noktası arkadaşlar sirkeli suda mutlaka bekletiyoruz. Bu önemli aşama yoksa sert kalır. Daha sonra bol suda güzelce yıkadım. Önce yüksek ateşte mühürledim. Bu lezzetini kilitliyor. 3 saate yakın pişirdim. Tam 3 saatte 2,5 saatte pişti arkadaşlar. Güzelce şöyle liflerinden ayrılıyor diyebilirim. Şöyle göstereyim size. Et gibi oldu diyebilirim. Rahatlıkla yenebilir. Pamuk gibi oldu. Görmüş olduğunuz gibi yumuşacık, mis kokulu dana yüreğimiz pişti. Şöyle suyunu da dediğim gibi güzelce çekecek. Yağında kavuracağım. Evet. Tam bu aşamada tuzunu ekliyorum arkadaşlar. Çok fazla tuz eklemiyorum. Dana yürek nedense biraz böyle kendi
sanki tuzu var gibi sirkede de beklettiğim için mutlaka bu aşamaya da dikkat ediyoruz. Şöyle bir tatlandırıyorum güzelce. 1-2 dakikada böyle kavuracağım. İsterseniz yine bu aşamada 1-2 diş sarımsak ilave edebilirsiniz. Bir tane defne yaprağı ekleyebilirsiniz. Bu da tamamen sizin damak tadınıza kalmış diyebilirim. Ben güzelce yanında bir de bulgur pilavı yaptım arkadaşlar. Bulgur pilavıyla servise gidiyorum. Evet, dana yüreğimizi servise aldım. Dana yüreğimizi böyle yapınca yumuşacık oluyor. Hem de et gibi doyurucu oluyor diyebilirim arkadaşlar. Sunumda lezzeti kadar şık oldu mu? Ne dersiniz? Deneyince yorumlarda paylaşın. Tarif hoşunuza gittiyse beğen butonuna basmayı, yeni tarifler için abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.